Ben Herakles ya da nasıl seslenmek isterseniz. Zamanın sonunda isimlerin bir anlamı kalmıyor. Dedem Kronos, zamanı çok zalim yaratmış, acımasız, bencil, ihtiyar bir tanrı. Ve bir de bu yetmezmiş gibi bütün sevdiklerimi elimden alan, hepsinin ölümlerini bana izlettiren, bütün güzellikleri çürüten, yok eden kanlı değirmen. Beni, yani Herakles'i, dişleri arasında parçalamaya bile tenezzül etmiyor. Prometheus'u kurtardım ama sanırım kendimi zincirledim. Sonsuzluğa zincirli halde, günden güne. Helios'un ateşten arabasının tekerlekleri altında, acıyla parçalanıyorum. Ah, zeytin gözlüm, ciğerimin parçası, güzel kadınım. Yüzünü aklımdan silemiyorum. Kendimi parçalamak istiyorum ve oğullarımız, minikler. Zalim tanrıça Hera, benim suçum muydu bunlar? Onları ellerimle parçaladım. Şimdi bu yükle yaşamak. Atlas'ın zayıf omuzları, bu yükün altında, kiraz dalı gibi kırılırdı. Ben, ah ben işte, buyum. Acının ve öfkenin ete kemiğe bürünmüş ve ölümsüzlükle lanetlenmiş hali. Yarı tanrı, yarı insan, yarı kurban, yarı suç ortağıyım. Çıldıracağım. Baştan başlamam lazım. En baştan. Size bir hikaye anlatacağım. Çok eski bir hikaye. Ölümsüz bir bedende, içine sonsuz acıları sığdırdığı, ölümlü bir kalp taşıyan cesur bir adamın hikayesini. Veya deli bir kasabın öz çocuklarını ve karısını nasıl doğradığının hikayesini. Ah zeytin gözlüm, ilk aşkım, oğullarım, gözümün nurları, ciğerimin parçaları, biricik yavrularım. Ah, Teb kentinde, üvey babam Amfitrion'un topraklarında doğdum. Amfitrion benim üvey babam. Sonradan öğrendiğime göre bir savaşa katılabilmek için eşsiz güzellikteki annemi yalnız bırakmak zorunda kalmış. Bir kadının bu kadar asil ve güzel olup Tanrı Zeus'un gözünden kaçmış olması düşünülemez bile. Tanrı Zeus benim öz babam, çapkın ihtiyar, göklerin kudretli ve her istediğini alan tanrısı. Zeus, üvey babam savaşa katılmak için ülkeden ayrıldığında soluğu annemin yanında almış. Üvey babamın kılığına girmiş, kurnaz ihtiyar. Üvey babamın savaşa gitmesine sebep de kendisi zaten. Güzel ve asil bir eşiniz varsa, daha dikkatli olmakta fayda var. Zeus gibi her istediğini, hiçbir etik sınır olmadan alanlar ve almaya çalışanlar hep var sanırım. Tanrı olmak biraz da bu demek. Zeus, üvey babam kılığında saraya gelince annemi kandırması zor olmamış. Hatta inandırıcı olsun diye hiç katılmadığı o savaştan anılar anlatıp bir de zafer müjdesi vermiş. Pes Zeus, güzel ve soylu bir kadını elde etmek için yapmayacağın şey yok gerçekten. Bu kadar iyi hazırlanmış bir planın karşısında ne kadar soylu ve zeki olursanız olun çaresiz kalırsınız. Nitekim annem Alkmene de farkı anlamamış bile.
İşte benim tohumlarım yasak bir aşkın nişanesi olarak o gece atılmış. Doyumsuz ihtiyar, güneş tanrısı, Helios'a haber salıp geceyi 3 misli uzatmış. Daha sonraları bütün Yunanistan bu olayı Herakles gibi birini dünyaya getirme işi büyük emek istese gerek diye asırlarca konuşmuş. Ertesi sabah her şeyden habersiz üvey babam Amfitryon savaştan dönünce biricik eşiyle birlikte olmak istemiş. Ona savaştan anılarından, kahramanlıklarından, zaferinden filan bahsetmiş. İşin içinde bir bit yeniği olduğu bu esnada ortaya çıkmış. Annem babama tuhaf tuhaf bakarak, aynı zafere kaç defa sevinmemiz gerekiyor? Aynı şeyleri neden baştan anlatıp şaşırmamı bekliyorsun diye söylenir. Annem böyle söyleyince üvey babam durumun farkına varmış. Aklı başından gitmiş. Önce annemi ve beni canlı canlı yakmak istemiş. Bunun üzerine bizim çapkın ihtiyar sevgilisine ve öz oğluna kıyamamış. En kudretli fırtına bulutlarını Amfitrion'un yaktırdığı ateşin üzerine yollamış. Manzarayı gören üvey babam korkusundan aldığı karardan vazgeçmiş. Hep korkak biriydi zaten. Zeus'un gazabından öylesine korktu ki beni öz oğlundan daha çok bağrına basacaktı neredeyse. Zeus'a hoş görünmek için bana babasına ait olan Alkaios ismini verdi. Bu arada annem soylu Perseus'un soyundandır. Zeus'un beni bu kadar korumasında ve sevmesindeki sebeplerden biri de budur. Çünkü ileride Mikenay kralı olma ihtimalim vardı. Ne yazık ki bu fırsatı zalim tanrıça Hera elimden aldı. Hera, bizim çapkın ihtiyarın sevgililerinden biri değil, onun karısı. Babamın çapkınlıklarından ve gayrimeşru çocuklarından bıkmış olacak ki, bütün hıncını benden çıkardı. Nefreti o kadar derin ve köklüydü ki, ben ölene kadar peşimden geldi. Öyle ki, bana olanlardan sonra başka bir çocuk buna benzer trajediler yaşamasın diye Zeus çapkınlığı bıraktı. Sinsi tanrıça, ben daha doğmadan kurnaz bir planla hayatımı cehenneme çevirmeye başlamıştı. Zeus ise o sırada her zaman olduğu gibi çılgın bir neşe ve gücünün kibriyle sarhoş olmuş. Geleceğin Mykenai kralının kendi soyundan oluşuyla övünüyordu. Hera, bu boş anından faydalanarak Zeus'tan, Perseus'un soyundan doğacak ilk erkek bebeğin varis sayılmasına dair söz aldı. Kendi kibrinden burnunun ucunu göremeyen Zeus, ilk doğacak çocuğun ben olacağından o kadar emindi ki, işin içinde bir bit yeniği olabileceğini aklına bile getirmedi. Pes ihtiyar, gerçekten pes. Bu kaçıncı? Sanırım Tanrı olmak biraz da aldanmaktır. Bu adam kudretli bir ahmak olsa gerek. Hiç düşünmez. Kendisine sorsan oldukça zekidir. Bunu Prometheus da çok defalar kandırdı bu huyu yüzünden. Bir işin iç yüzü ilgisini çekmez. Dışarıdan nasıl görünüyorsa olduğu gibi kabul eder. Prometheus, insanlarla tanrılar arasında kurbanlık sığırı bölüştürürken, sığırın kemiklerini leziz iç yağının altına gizlemiş, etlerini de işkembeyle dolu midesine doldurmuş, koymuş bizim ihtiyarın önüne. Seç bakalım,
Hangisini istersin? Bizimki gevrek gevrek gülerek, keyifli olduğu her halinden belli. Öyle ya, kendi payına düşen hayvanın en temiz ve leziz parçalarını seçecek. İnsanlara da içi pislik dolu bir çuval kalacak. Tam tanrılara göre bir paylaştırma olmuş anlayacağınız. Hiç mi düşünmezsin be adam? Her şey bu kadar mükemmel olabilir mi? Sınırlar bu kadar net olabilir mi? Bütün iyi şeyleri seçip kötüleri reddetme lüksümüz var mı? Her şeyin iyisi bana, kötüsü diğerlerine. Gerçek olamayacak kadar güzel değil mi? Gerçek de değil zaten. Kemiklerin üzerindeki yağları alınca gerçek ortaya çıkar. Bizim ihtiyar, aldatıldığını anlayınca yıkılmıştır. Bu olaydan sonra Prometheus'a, tanrılara yakışacak kadar derin bir kin tutar. Aldanmanın yarattığı acının bedelini de insancıklara ödetir. Ateşi ellerinden alır. Prometheus'u hiçbir zaman tam anlamıyla çözemedim. İyi bir tanrı mı, kötü bir tanrı mı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Tanrılar arasında en cesurlarından biri. Zeka konusunda da eline pek azı su dökebilir. Tanrılar kralı Zeus'la ters düşmek herkesin harcı değildir. Prometheus bu sefer de yapmış yapacağını. Dışı yeşil, içi kuru bir kamış baston yapmış kendine. Hiçbir şey yokmuş gibi bütün tanrıların arasından salına salına yürümüş. Hephaistos'un ocağının yanına gelince gizlice bir parça koru bastonun içine gizlemiş. Ardından insanlara vermiş. İlk seferinde dış görünüşe aldandın Zeus. İkincisinde aldanmasaydın bari. Yeryüzünde yanan ateşlerin parıltılarını görünce bizim ihtiyar çıldırmış. Utancından önce Prometheus'u bir kayaya zincirleyip asırlarca kartalına yedirdi. Bu da yetmezmiş gibi insanların arasına Pandora belasını saldı. Ben yolculuğum sırasında bulup kurtarmasaydım, Prometheus hala canlı bir kuş yemiydi. Bizim şu ihtiyar, bir şeylerin dışarıda göründüğü şekline aldanmasa, olayların üzerindeki perdeyi biraz kaldırıp altına bakmaya çalışsa, her şey daha farklı olabilirdi. Tanrı olmak demek, biraz da pervasız olmak demek ki. Babamdan istediği sözü alan Hera hemen işe koyulmuş. Doğum tanrıçası Eileithya'yı tehdit edip benim doğumumu bir gün geciktirmiş. Bu arada büyük amcamın karısı doğum yapmış. Başımıza nur topu gibi bir bela doğurmuş. Başımın belası Eurystheus. Bir gün sonra da ben ve ikizim İfikles doğmuşuz. İfikles, üvey babamın oğlu. Üvey babam savaştan geldikten sonra olan biteni bilmediği için annemle birlikte olmuş. Bu yüzden annem hem Zeus'tan hem Amfitrion'dan hamile kalmış. Bizi çocukken çok karıştırırlardı. Söylentilere göre bu konuda da imdadıma canım üvey annem Hera yetişmiş. Beşiğimize 2 dev yılan bırakıvermiş. Ben ikisini de minicik ellerimle ezince benim Zeus'un oğlu olduğum anlaşılmış. Ama aksini söyleyenler de var. Onlara göre yılanları Amfitryon koymuş. Hera beni öldürmek isteseydi çoktan öldürürdü. Çok korkak adamdır bu Amfitryon. Korku, insana ne yapacağını şaşırtır. Bu olaylar neticesinde soyum sopum belli oldu.
Bebek halimde böyle badireler atlatırken bizim ihtiyar beni yukarıdan izlemiş. Ufacıkken başıma gelenler biraz yüreğine dokunmuş olacak ki beni tanrı yapmayı kafasına koymuş. Deli ihtiyar araya Hermes'i de koyup beni Olimpos'a getirmiş. Ben ne olduğunu anlayamadan beni canından çok seven şefkatli üvey annemin kollarına usulca bırakıvermiş. Üvey annem her şeyden habersiz uyuyormuş. Bu nasıl bir çılgınlık? Ben de çocuk halimle durmamışım. Hera'nın memelerinden kana kana süt içmişim. Hatta o kadar kuvvetli emmişim ki Hera'nın canı yanmış. Uyanınca beni kendisinden ancak iterek ayırabilmiş. Bu sırada emdiğim memesinden hala süt akıyormuş. Gökyüzündeki Samanyolu Hera'nın sütünden meydana gelmiştir. O zamanlar adı gerçekten süt yolu idi. İtilip kakıldıktan sonra Hermes beni alarak tekrar saraya getirmiş. Bu olaydan sonra zaten deli olan Hera tamamen çıldırdı. Bütün nefretiyle beni boğmak için pusuya yattı. O acımasız planlarını yapa dursun, ben hızla büyüyüp güçleniyordum. İçtiğim süt sandığımdan daha etkiliymiş. Gücüm ve öfkem de benimle birlikte büyüdü, kontrol etmem de zorlaştı. Yunanistan'ın en usta savaşçılarından kılıç dersleri aldım. Yenilmez denilen pehlivanlarla güreştim. Yunanistan'ın en bilge alimlerinden matematik ve felsefe öğrendim. Bizzat Tanrı Apollo'nun oğlu, yaşlı Linos'tan yüksek edebiyat ve lir dersleri aldım. Ah, yaşlı hocam Linos, kapanmayan yaralarımdan biri de odur. Ben çok kötü bir çocuktum. Geçimsiz, oldukça sorumsuz. Sanırım Tanrıçanın sütü beynim üzerinde, kollarımda olduğu kadar etkili olmamıştı. Özellikle müzik derslerim tam bir felaket gibi geçiyordu. Hocam Linos'la sürekli tartışırdık. Bana çok sert davranırdı, azarlar. Yeri geldiğinde iter kakardı. Kardeşim İfikles çok uysal ve cana yakın bir çocuktu. Severim İfikles'i, can yoldaşım. Linos'la tartışmalarımızda İfikles'in yanında bana ağır sözler ettiğinde, vurduğunda çok ağrıma giderdi. Gururum incinirdi. Öyle zamanlarda dişlerimi deli gibi sıkar, yumruklarıma bakardım. Gurur ve öfke duyarak. Bilirdim ki ne Yunanistan'da ne de Olimpos'ta bu yumruklardan daha güçlü bir yumruk yok. Şimdi düşünüyorum da, kayaları somun ekmek gibi eziveren bu kara eller sadece parçalanmayı hak ediyorlar. Kendi kuyruğunu yiyen bir yılan misali, birbirleri tarafından. Bir gün Lir hocam Linos beni azarlarken dayanamadım ve onu hafifçe uyarıp dokunmak istedim. Benim dokunuşum adamcağızı böcek gibi eziverdi. Beni zapt etmekte zaten zorlanan üvey babam için bu olay, bardağı taşıran son damlaydı. Bana bir koyun sürüsü verip beni dağlara çobanlık yapmam için yolladı.
Ben de ne yalan söyleyeyim, sevindim. Gücümü sürekli kontrol altına almak, gizlemeye çalışmak beni boğuyordu. Üstüne üstlük adamcağızın ölümü beni üzmüştü. Kır havası ve sessizliğin iyi geleceğini düşündüm. Çobanlar aralarında ormanlardaki dev bir aslanın sürüleri acımasızca parçaladığından bahsediyorlardı. Söylentilerin konusu olan ormana sürümle beraber gittim. Canavarı avlayacaktım. Ormana yakın bir yerde kamp kurdum. O bölgenin kralı Thespius, benim amacımı öğrendikten sonra beni sarayında misafir etmek istedi. Kralın esas amacını sonradan öğrendim. Kralın 50 kadar kızı vardı ve kızlarının bir tanrıdan çocukları olmasını istiyordu. Ben kızlardan birini beğenmiştim. Onunla bir gece vakti beraber oldum. Kralın misafiri olarak 49 gün sarayında kaldım. Kral, gecenin karanlığında her gece bir kızını odama yollamış. Bense her gece aynı kadınla yattığımı sanıyordum. O kızlardan 49 çocuğum oldu. 50. kız hamile kalmadı. Çünkü o gece koyunlar acı acı melemeye, çığlıklar atmaya başladı. Hemen uyandım. Gördüğüm şey korkunçtu. Dev gibi bir aslan, sürüdeki koyunları pamuk tarlasından pamuk toplar gibi birer birer parçalayıp yiyordu. Çobanlardan birkaçı kılıçlarını çektiler. Canavar oracıkta onları parçalayıverdi. Diğer çobanlar korkudan yerlerinde mıh gibi çakılı kaldılar. Çaresizce ölümü beklemeye başladılar. O zaman hatırladım. Bu yaratık, Kitayron ormanının acımasız aslanı. Benim içimde korku yoktu. Deliliğim damarlarımda kaynıyordu. Kılıcımı çekmek yerine onu kemerimle birlikte çıkarıp yere attım. Rüzgarı tenimde hissediyordum. Bütün o kaosun içinde canavara doğru sakince yürümeye başladım. Pençeleri ve kafası kana bulanmış canavar, mücevher gibi yeşile çalan gözleriyle Hades'in kızıl iblislerine benziyordu. Beni fark edince yıldırım hızıyla üzerime atladı. Ayaklarımı yere sabitledim. Yüreğim yüce bir dağın zirvesi kadar serindi ve korkunun adını sadece sözlüklerde okumuştum. Canavarın sol pençesini elimle yakaladım ve kuru bir dal gibi kırdım. Ardından canavara öyle hızlı vurdum ki vuruşun sesi vurduktan çok sonra duyuldu. Kudretli canavarın sesi bıçak gibi kesildi. Sabah uyandığımızda canavarın başıyla gövdesi yumruğun şiddetiyle paramparça olmuş, adeta birbirine geçmişti. Çobanlarla beraber derisini yüzdüm ve kendime başlık ve kıyafet yaptım. Tekrar ülkeme döndüm. Kahramanlıklarımı duyan Kral Kreon, beni kızlarından biriyle evlendirmek istedi. O anı hatırlıyorum. Aslan, kanlı dişleri ve pençeleriyle üzerime gelirken, insan leşi kokan nefesini yüzümde hissederken, farkına varmadığım bir şey yüreğimi eziyordu. Evet, korkuyordum. Kralın yanında oturan o güzel kadın,
Gördüğüm ilk anda yüreğimin içini yakmaya başlamıştı. Kralın sözünü bitirmesini beklemedim. Kabul ettiğimi söyledim. Bununla birlikte kralın onayı olmasa da Megara ile evlenebilmek için bütün Yunanistan'ı ve Olimpos'u yumruklarımın altında parçalamaya hazırdım. Ama kader tanrısının benim için başka planları vardı. İleride Yunanistan'ın en vahşi canavarlarını parçalayacak olan ellerim, güzel eşimin ellerini tutarken yavru bir güvercini sever gibi nazikti. İleride düşmanlarımın kulaklarını ve burunlarını vahşice koparacak olan ağzım, onun dudaklarına değerken bir suyun üzerine gül yaprağı bırakırmışçasına hafifti. Hidra'nın zehirli nefesine direnen vücudum, onun teninden gelen Yasemin ve leylak kokularına yeniliyordu. Aslanların boyunlarını kuru dal gibi kıran kollarım, ona sarılırken bütün kudretini kaybediyordu. Güzel karım, zeytin gözlüm. Bütün bu olanlar benim suçum muydu? Ben bu dünyaya Tanrı olarak gelmek istemedim. Ben bu dünyaya insan olarak gelmek istemedim. Daha doğrusu, gelmek bile istemedim. Neden? Alçak tanrıça. Zeus'un ihanetinin bedelini neden ben ödüyorum? Ben sebep değil, sonucum. Sonuçlar nasıl sebeplerden sorumlu tutulabilir ki? Kronos burada olsaydı da anlatsaydı. Karımı seviyordum. Ondan 3 oğlum oldu. O bana iyi gelmişti. Deliliğim yatışmış, yüreğim soğumuştu. Kaderin 3 şeytanı benim fermanımı yazdı. İlahi yazgının kararı. Bu piçe insanların dünyasını cehennem etmekti. Öyle ya, size de bu yakışır. Bir gün eve dönerken içimde bir öfke sezdim. Anlam veremedim. Benim kudretli öfkem değildi bu. Hastalıklı bir şeydi. Eve yaklaştıkça içimdeki öfke büyüdü. Sesler ve görüntüler üzerime hücum etmeye başladı. Gökyüzünde kuş kılığında 3 şeytan gördüm. Yüreğim yerinden sökülür gibi oldu. Eve kendimi zor attım. İçerisi alçak ve korkak kuzenimin askerleriyle doluydu. Uyuyan öfkem uyandı. Bir anda köşede duran zeytin sopama uzandım. Öyle hızlı ve şiddetli vuruyordum ki, askerler kırmızı çamurdan yapılmış gibi duvarları boyuyordu. Benimse kandan başka bir şey göremeyen gözlerim durmadan yavrularımı ve karımı arıyordu. Birden göğüs kafesimi ezecek kadar şiddetli bir darbe hissettim. İlk ve son defa sersemledim. Kendime geldiğimde evin dışındaydım. Başımda Athena vardı. Yerimden fırladığım gibi karıma, çocuklarıma koştum. Ama kimse yoktu. Athena'ya ne olup bittiğini sormak için dönüyordum ki, yerde oğlumun kan içindeki asker oyuncağını gördüm. Biraz ötede karımın gözlerinin rengindeki şalını, yüreğim o anda bir mengenede eziliverdi. Alçak tanrıça, bana canımdan çok sevdiğim karımı, evlatlarımı ve orada bulunan 2 yeğenimi şeytanca illüzyonlarını kullanarak düşman askerleri olarak göstermiş. Bana, canımdan çok sevdiğim ailemi, böcekler gibi ezerek kendi ellerimle parçalatmış. Belki de bu manzarayı kahkaha atarak izlemiştir. Alçak tanrıça. O günden sonra çıldırdım. Kıymetli silahlarım, kendi yavrularımın kanlarıyla kirlenmişti. Hepsini yere bıraktım. Kederim beni duvarsız bir hapishanede zincire vurmuştu. Nereye gitsem, hücrem de benimle birlikte geliyordu. Vicdan azabım, suçluluk, öfke, çaresizlik. Hepsi birbirine girmişti. Tam manasıyla çıldırdım. Bir solucan gibi süründüğüm yıllar bana artık dayanılamaz ve bir çıkış yolu bulunamaz hale geldiğinde her şeye son vermek için Delfi kahinine gittim. Boğazıma bir bıçak dayadım. Tanrılara seslendim. Ruhumun onu bir fare gibi ezerek günden güne yok eden bu ezici günahının etkisinden kurtulmasını, kendisine yapılan bu alçakça eziyetin son bulmasını istedim. Ben, evlatlarımı ve karımı delirip öldürmedim.
Ancak ne tanrılar ne de insanlar bana inandı. Hera'nın alçaklığını kanıtlayamadım. Çaresizce suçlamalarını kabul ettim. Kefareti neyse ödemek istedim. Benim niyetim, yüreğimi oracıkta deşip bu işkenceye son vermek ve kan borcumu yine kanla ödemekti. Ancak tanrıların bu piçle daha işi bitmemişti. Benden kefaret olarak ödlek kuzenimin hizmetine girmem istendi. Sonradan öğrendiğime göre kahin, Hera'nın dostuymuş. Kralla beraber üçü bir olup bana tuzak kurmuşlar. Beni yollayacakları en imkansız görevleri tasarlamışlar. 10 görevi başarırsam beni tanrı yapacaklarmış. Lanet olsun size. Tanrı olacak kadar alçalmadım daha. Bu teklifi duyunca içimdeki delilik damarlarımı çatlatırcasına akmaya başladı. Bütün ailemi ellerimle katlettirdiler. Şimdi de korkak kuzenimin ve alçak tanrıçanın maşası olarak bütün Yunanistan'ın pisliklerini temizleteceklerdi. Üzerimdeki keşiş hırkasını bir kenara attım. İçinde bulunduğum durumun çaresizliği, yüreğimi eze eze tüketmişti. Çarem yoktu. Evlatlarımın kanlarıyla yıkananlara hizmete mecburdum. Çaresizdim. O zaman bir kere daha delirdim. Bir hışımla zırhımı, silahlarımı tekrar kuşandım. Artık benim için siyah ve beyaz yoktu. Sadece kırmızı vardı. Kafalar koparılmak içindi. Boyunlar kırılmak için. Yüreğimdeki yangını ve zeytin sopamı aldım. Artık ailemi katlettiğim gerçeğinin acısıyla yaşamak mı zor? Yoksa katillerinden intikam almak yerine onlara hizmet etmek mi daha zor? Şimdi kime sadakat, kime ihanet ediyorum? Ailemin katillerine hizmet etmek, onları öldürmekten daha mı soyluca? Onların imkansız dediği, daha ilk görevde ölmemi beklediği görevlerinin hepsini yapacağım. Yenilmez canavarlarınızı çiğnemeden tüküreceğim. Alçak ruhlarla yüksek yerlerde duran tanrılarınızı ait oldukları yere indireceğim. Belki aklımı kaybettim. Ama unutmayın, ben hala kahraman Perseus'un torunuyum. Bu düşüncelerle, ateş soluyarak bana verecekleri 10 işi yapmak üzere yola koyuldum. Anladığım toprakta dinleniyorum. Bu rüzgarlı yaprakların ve bereketli sislerin altında, çimenlerin ve denizin bu soğuk sonsuzluğu var. Görünür savaş ve sonu olmayan hareket. Bir mevsimin yıkıntısından, bu ince çiçekler, kuzunun karanlık kanından, yeni doğmuş bir canavar ve sönmüş yıldızlardan bir sonbahar ziyafeti. İnsanlar mezarlarından geleceklerini getirirler. Acı içinde, güç sevinci içinde, benim gibi yeniden büyüyen ebedi başları keserler, yanan yılanlar üzerine. Ve yeni bir dünya bilinir. Kalp denizle güreşmekten öğrenmiştir. Ve ölümler içinde tükenmiş olsalar da bilemezler, sonsuz doğum korkusuyla beyaz dudaklı, yeryüzünün gürültülü ilerleyişini uçururlar. Hırslı boşluğu, dirilişi ve akışı, gücümü babamın sevgisine yaslıyorum. Ölümsüzlüğün muazzam hediyesi, kocaman yeşil bir deniz gibi uzaklara yaklaşıyor. Şimdi yukarıda toplanan büyük bir rüzgar gibi, kimin ağırlığı beni sıkar, gökyüzü kuşlar ve ateşle çalkalanıyor.